Kalabalıklara önem vermedik. Ömrümüzün hiçbir döneminde şükür olsun 40 senedir her zaman bu kadar cemaat bizim karşımızda zaten var. Önemli olan kalabalıklardan çok önemli olan şey anlattığımızın anlaşılması, anlaşılanın da tatbik edilmesi. Sadece anlamak da değil. Eğer biz hayatımıza tatbik etmezsek anladığımız şey, etrafımızdaki insanlara örnek olamayız. Biz cemaatimiz o şekilde çoğalıyor. Hiçbir zaman birileri gelip de sadece sohbetimizi dinleyerek, yok öyle olmuyor yani. Olsa da ders almış olsalar da o tutmuyor eğer etrafında ihvan yoksa, örnek alacağı kişiler yoksa. Çünkü insan gözlemlemek istiyor. Artık günümüz insanı bunu daha çok istiyor. Diyor ki ne farkı var? İşte o farkı ortaya koymamız lazım bizim. Yani günlük hayatımızda da tarikatın yaşanabileceğini istersek onlara hissettirmemiz lazım. Çünkü tarikat dedim insanlar hala eski kitaplarda yazan eski usul bir tarikat anlayışının yaşanacağını zannediyor ve korkuyor. O korkusunu yenmemiz lazım. Yani bu zamanda da yaşanır mı diyor. İnanan insanların birçoğu da öyle diyor. Tamam, haktır, vardır ama bu zamanda yaşanır mı? Nasıl yaşayacağız? İşte şu kadar haramın, şunun, bunun, işte göz zinasının, şunun, bunun artık aşırı bir seviyeye geldiği bir noktada biz tarikatı yaşayabilir miyiz? Yaşarsınız diyorsan o sırada diyor ki nasıl yaşayacağım? O soruyu soruyor. İşte ona cevap bizim hayatımız olmalı. Yoksa anlatarak ne olacak? O kadar çok şey anlatırsın ki insanlara. Anlatacağımız o kadar çok şey var ki hikayeden öbür tarafa geçmedikten sonra hiç kıymeti yok. Eskiden insanların zaten belli bir düzen şeriat hayatı vardı. Onun için onu anlatılan şey onun üzerine koyarak devam ediyordu ve fayda sağlıyordu. Şimdi öyle bir düzen yok ki, öyle bir şey yok ki. Ben bana gelen müritlere, ihvanlarıma bakıyorum. Diyelim ilk başlangıcını hatırlasın birçoğu burada olan insanlardan da onların içinde var. Ne şartlarda geldik, nasıl geldik, nereden geldik? Geldiğimiz zaman o ümitsizliğimiz hep vardı, nasıl olacak? İyi, anlatılan güzel şey de ben bunu nasıl yaşayacağım, nasıl hayatıma tatbik edeceğim endişesi. Hep insanlarda vardı. Bu endişeyi gidermenin tek bir yolu var. Hayat etmek. Onun için bakın bizim gelen ihvanlar dikkat edin. Üniversite öğrencileri eğer yurtta kalıyorsa ve işte belli bir çevreleri varsa onların getirdiği öğrenciler çok çabuk adapte oluyorlar. Dikkat edin. Mesela dikkatinizi çekmiştir. Aşk iklime ilk defa girmiş hanım veya erkek hiç fark etmez. Ertesi gün öyle bir yazı yazıyor ki hayretler içinde kalıyoruz değil mi? Bu yazıyı nasıl yazdı, ne zaman öğren? İşte o hayatın içinde yani etrafındaki insanlar bunları hem anlatıyor hem de yaşıyorlar. Mesela bana bir hanım kız anlatmıştı. Diyor ki efendim biz şu kadar talebe bir yurtta kalıyorduk. Ben gece saat 3'te kalkıyordum ki bu kardeşimiz işte o vesile olan hanım kızımız için namaz kılıyor, teheccüd namazı kılıyor. Allah'ım ya Rabbi bu uykusunu nasıl bölüyor da bu saatte kalkıyor, bu namazı kılıyor diye hep düşündüm. Ve düşüncemin neticesinde şu sonuca vardım. Dedim ki buna zorlayan kimse yok. Görüntüde hiç kimse yok. Bunun çok sevdiği bir şey bunu yaptırıyor. Ve her geçen gün o sevgiye ilgi duydum. Her geçen gün ilgi duydum. Ondan sonra gittim kendisine dedim ki ya kardeşim sen bunu nasıl yapıyorsun? Nedir sana söylenen? Veya sana gösterilen ne ki sen bunu bu kadar güzel yapabiliyorsun diye. O bana anlatmaya başladı. İnanın ki diyor efendim ben sizi gelip gördükten sonra onun şeklinin kime benzediğini, neye benzediğini anladım. Hareketlerinin kimin hareketlerine benzediğini anladım. Sizin sohbetinizi dinlerken hep
bir gözümün önünde onun hareketleri geçti. Resmen sanki sizi taklit ediyordu diyor. Aradaki tek bir fark sizin işte görüntünüz erkek, onun görüntüsü hanım görüntüsü diyor. Yoksa duruşu, hitabet şekli, konuşurken yaptığı el hareketleri hepsi sanki sizden kopya edilmiş gibi diyor. Zaten o sohbeti dinlerken, sizin sohbetinizi dinlerken ben ders almaya karar verdim diyor. Dedim ki bir insanı bu kadar etkileyen birisi boş birisi olamaz. Yani dikkat edin, bunu niye anlattım? Ben şunun için anlattım. Yani işte hayatı etkilemiş onu. Onun yaşantısı etkilemiş. Nerede olursanız olun, üniversite talebesi olmanız şart değil, üniversitede olmanız şart değil. Sen de çalıştığın yerde, çalıştığın insanları. İlla ki etrafında birileri var. Neredeysen, hangi şartlardaysan, sen de o şartlarda onu yaşarsan eğer, ki öyleleri de var mesela. Öyle insanlar da var bizim aramızda. Onlar da getirdiler, birçok kardeşimize sebep oldular. Vaktiyle abileriniz. Onlar da çalıştıkları yerdeki hareketleriyle, tavrıyla, duruşuyla onu sağladı. As suresinde buyurduğu gibi Rabbimin hani asra yemin ederek vel asr innel insane husr diyor. İnsanlar hüsrandadır diyor Allah. İnsanların hepsi hüsrandadır. Bu insanlar hüsrandadır derken dikkat edin. Burada Müslümanlara hitap ediyor Allah. Yani birçok ayet, müşriklere de hitap eden birçok ayet var. Bütün insanlara hitap eden birçok ayet var. Ama burada bilhassa Müslümanlara hitap ediyor. Diyor ki insanlar hüsrandadır. Ancak salih bir amel ile amel edenler bilir. Salih yani. O salih ameline bunu eğer zaman olursa inşallah bu ayetler açıklamaya çalışır. 2. Hakkı tebliğ edenler. Hakkı tebliğ edenler. Hakkı anlatanlar. 3. Sabrı tavsiye edenler. Bunlar müstesna değil. Herkes hüsrandadır ama bunlar müstesna. Bunlar hüsranda değil. Bunu kim diyor? Rabbim. Allah diyor. Öyleyse bu 3 şeyden birine tutunabilmiş olmamız lazım. Yani bir şekilde birinin bir tarafından tutmamız lazım. Eğer insansak ve eğer hüsranda olmak istemiyorsak üçünün birinin bir tarafından tutmamız lazım. Yani amelin olur da salih bir amel, zor bir şey diyelim. O fevkinde olmaz ama onun yanına inşallah tebliğ görevini katarsın. Allah rızası için hakkı insanlara tebliğde olur. Tebliğ edin. Tebliğ edin ki o As suresinde Allah'ın müjdelediği kişilerden olasınız. Yani gerçek kurtulmuş insanlardan olasınız. Allah orada yemin ediyor, zamana yemin ederek diyor ki vel as innel insane lefî husr. Yani orada yemin ediyor Allah. Diyor ki kimler kurtarmıştır Türkçesi? Asra, zamana yemin olsun ki sadece takva sahipleri kurtarmıştır. Yani güzel bir amelle amel işleyenler. Artı hakkı tebliğ edenler. Ve sabrı tavsiye edenler. Ancak bunlar kurtarmıştır. 3 gruptan ikisi size. Biri olmasa bile kaldı ki 3'ü de sizde var. Siz güzel bir amelle ameli ediyorsunuz. Allah'a şükürler olsun. 5 vakit namazınızı kılıyorsunuz. Üstüne üstlük evvabin namazı kılıyorsunuz. Akşam namazının peşine. Üstüne üstlük gece kalkamıyorsanız da yatarken teheccüd namazı kılıyorsunuz.
Daha bundan güzel amel mi olur? İşte şimdi ben diyorum ki gelin bunu taşlandıralım. Hakkı tavsiye edelim. Sizin hakkınız bu aşk. Bunu anlatın Allah rızası için. Ve sabrı da tavsiye edin. Zaten sabrı tavsiye ediyorsunuz. Her an ediyorsunuz. Sabrediyorsunuz çünkü. Allah sizden razı olsun.